Günümüzde gelişmiş modern teknolojinin imkanlarıyla hayvanları istihbarat faaliyetlerinde kullanabilme araştırmaları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak hayvanlardan casus olarak faydalanılması belki de casusluk tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda haberleşme ve bilgi iletimi konusunda özellikle güvercinlerin eğitilip kullanıldığını biliyoruz. Güvercinler bu görevi 2. Dünya Savaşı sırasında da sürdürmüşlerdir. Yakın tarihte ise Amerikan ordusunun Kuveyt'te kimyasal saldırılara karşı kullanılmak üzere onlarca tavuk çalıştırdığı söylenmektedir. İngiliz istihbaratı MI5'in de daha önceleri fareleri casus olarak kullanmak üzere bir proje geliştirdiği ileri sürülmüştür. Bir süre önce İran, yabancı istihbarat servisleri tarafından gönderilen 14 casus sincabın ele geçirildiğini açıkladı. İran, yabancı istihbarat servisleri tarafından gönderildiğini söylediği bu sincapların üzerinde GPRS cihazı, mini kamera ve dinleme aygıtları bulunduğunu açıkladı. Cihazların tümünün çok sofistike aygıtlar olduğu belirtildi. Bu açıklamaya göre önceden casusluk eğitimi alan sincaplar kendilerine öğretilen hedeflere ulaştıktan sonra dinleme ya da gözetleme faaliyetlerini yürütüyorlardı. Görevlerini tamamladıktan sonra ise merkezlerine geri dönerek kayıtların bilgisayara aktarılmasını sağlıyorlardı. Yine ABD'nin Irak operasyonu sırasında kullanılmak üzere özel olarak eğitilen yunusların Amerikan ordusunun demirbaşlarından biri haline geldiği belirtiliyor. Pentagon şimdiye kadar 60 yunusa verici ve kameralar yerleştirerek mayınların ve düşman gemilerinin pozisyonunu belirlemekte kullandığı söylenmektedir. Pentagon, bazı hayvanların casus olarak kullanılması için uzun zamandır bir proje yürütüyor. Bu projede askerlerin giremeyeceği düşman bölgelerine casus olarak hayvanlar gönderilmektedir. Bu hayvanlardan elde edilen istihbarat bilgileri ile düşmanın her hareketi izlenmiş oluyordu. ABD Deniz Kuvvetleri ise foklar ve yunuslardan yararlanıyordu. İnsanlara yakınlığı ile bilinen bu iki hayvan aylarca özel olarak eğitiliyor, daha sonra ise bu hayvanlara takılan kameralarla düşman bölgelerinden doğal görüntüler sağlanıyordu. Pentagon'un İran'a karşı yunusları kullandığı bilinmektedir. İran'ın iddiasına göre Basra Körfezi'nde kıyıya vuran yunuslar toplu bir şekilde intihar etmemiş veya balıkçılar tarafından avlanmamıştı. Bu yunuslar ABD tarafından takılan cihazlar sayesinde kıyıya vurmuşlardı. Bunu yaparak dünya kamuoyunda çevrecileri İran aleyhtarı propaganda için kullanmak istediği düşünülmektedir. ABD ordusu yakın bir gelecekte direnişçiler ile teröristleri daha yakından izlemek için koza halindeyken içine mikroçip yerleştirilen ve uzaktan kontrol edilen güvelerle izleyebileceği de söyleniyor. Bazı ülkeler böcekleri ve belirli hayvanların casus olarak kullanılmasını sağlayacak teknolojiler üzerinde yatırım yapmaktadırlar. Bilim kurgu hikayeleri artık gerçek oluyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen kamera donanımlı canlı böcekler geleceğin amansız ajanları olarak görünüyor. Özellikle fareler ve uçan böcekler üzerinde yoğunlaşan çalışmalar hayvanların hareketlerini uzaktan kumanda ederek sırtlarına veya derilerinin altına yerleştirilmiş mikroçipler sayesinde bilgi aktarma esasına dayanıyor. Büyüklükleri sayesinde sırtlarına takılan bir kamerayı kolaylıkla taşıyabilen fareler kolay saklanabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir. Vücutlarının içinde kalması için henüz koza aşamasında olan böceklere yerleştirilen elektrotlar, küçük çipler olgunlaşma evresinde canlının bir parçası haline gelmiş olacaktır. Bu elektrotlar sayesinde kanatlarına akım verilerek böceğin istenilen yöne uçması veya ne zaman duracağı kontrol edilebilir hale getirilecektir. Minimal ses alıcıları sayesinde veya video kameralar sayesinde böceğin ulaştığı ortamda ne olup bittiği gözlemlenebilecektir. Bütün bu teknolojiler henüz nihai aşamasına varamamış olsa da savunma sanayinin bir parçası olmaları uzak değildir. Üstelik günlük hayatta spekülasyon yaratmaya başladılar bile. Washington Post gazetesi geçtiğimiz aylarda Washington'da Yusufçuk böceği ile minyatür helikopterlere benzeyen uçan nesnelerin görüldüğünü içeren bir politik etkinliğin haberini duyurdu. Rus bilim adamlarının ise su kaplumbağalarını istihbarat servisleri tarafından kullanılabilmesinin yöntemini bulduklarını iddia ediyorlar.
Su kaplumbağalarının kabuğuna özel cihazlar yapıştırıldığı ve bu cihazların titreşimleri sayesinde hayvanın istenilen yöne hareket etmesini veya durmasının sağlandığını belirtiyorlar. Bu izleme faaliyetleri hem çevre hem de savunma amaçlı olabiliyor. Bilim kurgu filmlerini anımsatan bu çalışmalara Pentagon büyük ilgi gösteriyor. Pentagon bünyesinde İleri Savunma Araştırma Proje Ajansı da yaptığı çalışmalarla robot canlılar üretmede mesafe kaydetmiştir. Daha önce fareler ve hamam böcekleri üzerinde benzer çalışmalar yapan bilim insanları kelebeğin içine çip yerleştirerek ilk kez büyümesini başardılar. Küçücük robotlar yapılırken bir yandan da küçük hayvanları robot gibi kullanmak için geliştirilen projeler ilerliyor. Göze çarpmayan böcekleri ajanlık faaliyetlerinde kullanılması düşünülüyor. Harvard Üniversitesi'ndeki bilim adamları geçen yıllarda sadece 60 mg ağırlığında ve 3 santim uzunluğunda bir robot sinek yaratmayı başardılar. Ama bu yapay sinek özerk değil, bir dış enerji kaynağına kablo ile bağlıdır. 2002 yılında New York Üniversitesi'nde fizyolog John Shopping yönetiminde bir grup bilim insanı hareketleri uzaktan idare edilebilen fare yaptıklarını ilan ettiler. Farenin beynine elektrotlar yerleştirildiği, bu sayede farenin bıyıklarına dokunulduğu hissi yaratılarak yönlendirildiği belirtilmiştir. Daha sonra da fare bu duygulara bağlı olarak Pavlov'un köpeği gibi eğitildi. Bu farelere belli kokuları algılaması öğretildi. Böylece insan kurtarma çalışmalarında farelerden yararlanılması düşünüldü. Onlar böyle çalışırken 2007 yılında bir üniversitede bilimsel bir ekip güvercinlerin beynine elektrot yerleştirerek kuşları belli yönlere doğru hareket ettirmeyi başardı. Fare, güvercin gibi hayvanların kullanılmasının avantajı bu hayvanların minyatür, video kamera taşıyacak kadar büyük olmasındandır. Ama aynı zamanda çevrede gözden kaçmaları büyüklüğü nedeniyle mümkün olmayacaktı. Bu nedenle ileri savunma araştırmalarında sorumlu Amerikan kurumu şu an böcekler üzerinde bir çalışma yapmaktadır. Bütün bunlar bir hayal gibi gelse de gerçeğin ta kendisidir. Sürekli bir değişim içinde olan dünyada bunların gerçekleşmeyeceğini düşünmek saflıktan başka bir şey değildir.